28 Aralık 1992 günü 9 yaşındaki Katie Beers bir anda ortadan kaybolur. Hali hazırda kabus gibi bir hayat yaşayan küçük kız çok daha kötüsüyle karşılaşmak üzeredir ve hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Hanımlar beyler, karşınızda Duvardaki Kızın hikayesi. 10. yaş gününe yalnızca 2 gün kalan Katie Beers bir aile dostlarıyla gittiği alışveriş merkezinde kaybolur. Panik içindeki adam hemen görevlilerden yardım ister ve küçük kızı aramaya başlarlar. Ne yazık ki Katie'den hiçbir iz yoktur. Olaya polis dahil olur ve arama çalışmaları genişletilir. Bu esnada telefon kulübesinden gelen bir arama herkesi şok edecektir. Katie. Bu aramanın sonrasında yaşananlara geçmeden önce size Katie'nin nasıl bir hayatı olduğunu anlatmak zorundayım. O yüzden burada bir ara verip geçmişe giderim. Katie Beers, annesi Marilyn Beers ve abisi John Beers ile birlikte yaşamaktadır. Tek gecelik bir ilişki sonrası dünyaya gelen Katie'nin genetik babasının kim olduğu bilinmiyor. Maalesef anne Marilyn çocuklarını hiç umursamayan sorumlu bir kişiliktir ve annelik görevlerini yerine getirmez. Çocuklar berbat şartlarda annelerinden hiçbir ilgi görmeden yaşama tutunmaya çalışır. Burada hikayemize 2 yeni karakter daha ekleniyor. Linda ve Sal Ingilleri. Linda Marilyn'in yakın bir arkadaşı ve küçük Katie'nin vaftiz annesi, Sal ise Linda'nın kocasıdır. Burada bildiğim kadarıyla vaftiz anne nedir kısaca onu açıklamak istiyorum. Annenin vefat ettiği ya da çocuğuna bakamayacağı bir durumda çocuğun bakımını üstlenecek, sorumluluğu alacak kişilere vaftiz anne deniyor. Tabi başka anlamları da olabilir, pek aşina olduğum bir kavram değil. Belki dini ya da kültürel başka tanımları da olabilir. Marilyn'in çocuklarıyla hiç ilgilenmediğinden, onları umursamadığından bahsetmiştim. Marilyn, Katie'yi Linda ve Sal'ın yaşadığı eve gönderir ve onlarla yaşamaya zorlar. Linda ve Sal çifti küçük kızı evlerinde adeta bir köle gibi davranır. Linda ve Sal'a yemek hazırlayacak, çamaşırları yıkayıp evi temizleyecektir. Fiziksel ve psikolojik şiddet gören Katie'nin dramı aslında çok daha ağırdır. Sal Ingilleri küçük kıza 2 yaşından beri istismarda bulunmaktadır. Yıllarca bu istismar ve şiddet çemberinde yaşamak zorunda kalan Katie Beers, 7 yaşındayken Linda'ya istismara uğradığını söyler. Elbette kadın kıza bir yalancı olduğunu ve çenesini kapatmasını söyler. Bana sorarsanız Linda kesinlikle yaşananların tamamen farkındaydı. Zaten kendisi de küçük kızı evde köle olarak kullanıyordu. Bu korkunç çift kızı her şekilde yıllarca istismar etti ve ikisi de her şeyin farkındaydı. Ne kadar acı ki küçük Katie önce annesi tarafından şiddet görmüş, dışlanmış, terk edilmiş, daha sonra da ona bakması gereken kişiler tarafından olabilecek her şekilde yıllar boyunca istismar edilmişti. Tüm bu istismar, nefret, şiddet sarmalının içinde Katie'nin hayatında güzel giden tek şey çevrede yaşayan bir aile dostlarıydı. John Esposito. Bu adam küçük Katie'ye ve abisi John'a elinden geldiğince ilgi gösteriyor, hediyeler alarak kendilerini biraz olsun normal birer çocuk gibi hissetmeleri için uğraşıyordu. Katie'nin kardeşinin de adı John olduğu için çocuklar bu adama Büyük John diye hitap ediyordu. Kabus gibi geçen çocukluk yıllarında John Esposito, Katie'ye ve John'a aradıkları şefkat dolu ilgiyi gösteriyor, bir abi ya da baba gibi onlara elinden geldiğince yardımcı oluyordu. John yaşamak zorunda kaldığı hayat yüzünden kendi yaşında hiçbir arkadaşı olmayan Katie'nin en yakın arkadaşıydı. İşte her şey John Esposito'nun yani Büyük John'un Katie'yi civardaki bir alışveriş merkezine götürdüğü gün yaşandı. Burası her yaştan insanın eğlenebileceği bir alandı. Çocuklar da içindeki devasa atari salonunda gönüllerince eğleniyordu. John Esposito küçük Katie ve abisini daha önce de buraya götürmüştü. Fakat bugün bir anlığına arkasını döndüğünde Katie ortadan kayboldu. Adam panikle görevlilere küçük bir kız gördünüz mü diye sordu ve hep birlikte küçük Katie'yi aramaya başladılar. Alışveriş merkezinin her noktasını arasalar da Katie'ye ait hiçbir iz bulamadılar. Bu sırada olaya polis ekipleri dahil oldu ve alışveriş merkezinin çevresi karış karış arandı. Tüm bunlar yaşanırken Linda ve Sal'in evine telefon kulübesinden videonun başında dinlediğimiz şu çağrı gelir.
Katie Beers bıçaklı bir adam tarafından kaçırılmış ancak bir fırsat bulup bir şekilde vaftiz annesi Linda'yı aramayı başarmıştır. Linda telefonu açmaya doğru giderken küçük kızın yardım umuduyla söylediği her şey telesekretere kaydolur. Nihayet Linda telefonu açtığında ise çağrı bir anda sonlanır. Bunun üzerine Linda hemen polisle iletişim kurup bu yeni gelişmeyi bildirir. Artık polis ekipleri küçük kızın kaçırıldığından emindir ve hemen bir şüpheli listesi oluşturmaya başlarlar. Dedektiflerin dikkatini ilk olarak Katie'nin biyolojik annesi Marilyn Beers çeker. Bu kadın annelik görevlerini yerine getirmeyen ve çocuklarını hiç umursamayan bir kadındır. Maalesef ne kadar araştırsam da öğrenemedim ama Marilyn'in alkol ya da madde bağımlısı olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen kendisi de sorunlu bir çocukluk yaşadı, istismara ya da şiddete maruz kaldı. Tabii yanlış anlaşılmasın, bunların hiçbiri çocuklarına bu şekilde davranması için ona hak sağlamaz. Ben yalnızca elimdeki kısıtlı veriyle karakterlerin psikolojik analizini yapmaya çalışıyorum. Dedektifler soruşturmayı ilerlettikçe Marilyn'in ne kadar berbat bir anne olduğunu anlarlar. Fakat Katie'nin kaçırılmasıyla annesinin bir ilgisi olmadığına karar verirler. Bu da onları diğer şüphelilere yönlendirir. Yani Linda ve Sal İngilieri çiftine. Katie kaybolduğu esnada bu çiftle birlikte uzun süredir yaşıyordu ve kısa bir araştırma küçük kızın bu evde uğradığı şiddetin boyutunu ortaya koydu. Linda henüz 9 yaşındaki kıza evin tüm işlerini zorla yaptırıyor, kocası da istismar ediyordu. Su yüzüne çıkan tüm bu çirkinlikler Katie'nin nerede olabileceğini açıklayamadı. Linda ve Sal'ın kızı kaçırması için bir sebep yoktu. Onlara zaten kız annesi Marilyn tarafından teslim edilmişti. Marilyn zaten çocuklarına bakamayan bir kadındı. Katie'yi o da kaçırmış olamazdı. Ortada kaçırılan ve evini arayıp yardım isteyen 9 yaşında bir çocuk vardı ve bu zamana karşı bir yarış anlamına gelmekteydi. Geriye tek bir şüpheli kalmıştı. Kaybolduğunda küçük Katie'nin yanında olan John Esposito. Dedektifler bir yandan bu adamı mercek altına alırken bir yandan da ellerindeki tek kanıt olan ses kaydına odaklanmıştı. Bu kayıtta dedektifleri rahatsız eden bir şeyler vardı. 9 yaşında küçük bir çocuk onu kaçıran kişinin elinden kurtulup telefon edecek fırsatı nasıl yakalamıştı? Ayrıca dedektifler Katie'nin yaşındaki bir çocuğun bu durumu daha basit kelimeler kullanarak anlatacağını düşünüyorlardı ve FBI'dan yardım isteme kararı aldılar. FBI görüşmeyi detaylı bir şekilde inceledi ve bunun canlı bir çağrı olmadığına, kızın sesinin önce kaydedilip daha sonra telefon kulübesinden canlıymış gibi aktarıldığına karar verdi. Yani biri Katie'ye zorla bu cümleleri söyletip sesini kaydetmiş, sonra da vaftiz annesi Linda'yı aratıp dinletmişti. Bir başka şok edici detaysa aramanın yapıldığı telefon kulübesinin Katie'nin kaçırıldığı eğlence merkezinin hemen dışında olmasıydı. İsterseniz bu bilgilerden sonra kaydı son bir kez daha dinleyelim. Katie. John Esposito'nun üzerindeki şüpheler artarken adamın Katie'nin kayboluşundan 15 yıl önce 7 yaşındaki başka bir kızı kaçırdığı için tutuklandığı ancak bir şekilde serbest bırakıldığı öğrenilir. Dedektifler artık küçük kızı John Esposito'nun kaçırdığından neredeyse emindir ve hemen bir arama emri çıkartarak adamın evini didik didik ararlar. Soruşturmanın başındaki dedektif o gün evi ararlarken John'un adeta tir tir titrediğini ama bir türlü konuşmadığını söyler. Artık polisle John Esposito arasındaki kedi fare oyunu başlamıştır. Polis ekipleri sürekli adamı gölgesi gibi takip ediyor, evinin üzerinde helikopterlerle uçuş yapıyordur. Tüm bunların amacı John'u yıpratmak ve Katie'ye ne yaptığını itiraf etmesini sağlamaktır. Dedektiflerin bilmediği şey ise Katie Beers'ın karış karış aradıkları evin içinde onlarla birlikte olduğudur. John Esposito küçük kızı kaçırmış ve evinin altına inşa ettiği zindanda esir almıştır. Bu öylesine kompleks bir yapıdır ki evin içine giren onlarca polis her yeri karış karış arasa da hiçbir iz bulamamıştır. Şimdi size evin içinden zindanda esir tutulan Katie'ye ulaşmak için sırasıyla yapılması gereken 30'dan fazla işlemin bir kısmını açıklamak istiyorum. Evin içinden Katie'nin rehin tutulduğu ve günlerce defalarca kez istismara uğradığı zindana ulaşmak için ilk yapılması gereken gizli kitaplığa ulaşmak. Bu kitaplık vidalarla yerine sabitlenmiştir. Ancak vidalar açıldıktan sonra tekerlekleriyle yerinden oynatılınca
Arkasında duvar yerine küçük bir odacık ortaya çıkıyor. İlk bakışta boş ve anlamsız gibi gözüken bu alanda yerdeki 2 katlı döşemeyi kaldırınca zeminde bir beton blok ortaya çıkıyor. Bu blok yaklaşık olarak 100 kilogram ağırlığında ve özel yapılmış bir makara sistemi olmadan bu bloğu yerinden oynatmak imkansız. Bloğu kaldırdıktan sonraki adımsa zeminin 2,5 metre altına kadar inen bir merdivenden aşağı inmek. Aşağı indikten sonra sürünerek yer altındaki gizli alana ulaşılıyor. Bu kısım biri diğerinden çok daha küçük olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Görece daha büyük olan kısım John Esposito'nun Katie'yi istismar etmek için aşağı indiğinde kullandığı alan. Çok daha küçük, neredeyse bir tekli yatak boyutlarında olan diğer bölümse küçük Katie'nin tutulduğu kısım. Küçük kız bu yatağın üzerinde boynundan duvara zincirlenmiş bir şekilde kalıyordu ve daha büyük olan kısma yalnızca yanında John varken geçebiliyordu. Zindan çok iyi gizlenmişti. Dışarıdan ne bir yardım çığlığı duyulabilirdi ne de herhangi bir işaret görülebilirdi. John Esposito burayı kesinlikle Katie Beers'ı ömrünün sonuna kadar esir tutmak için tasarlamıştı. Zindanda bir tuvalet ve bir televizyon dışında hiçbir şey yoktu. Yer altına böylesine bir yapı inşa etmek inanılmaz derecede planlama ve çaba gerektirmiş olsa gerek ki John'un zindanı tamamlaması yıllarını almış. Ailesinin ihmal ettiği, ona bakması gereken yakınlarının da istismar ettiği Katie Beers'ı kaçırmak ve esir almak için bu zindanı özel olarak inşa etmiş. Bunu komşulardan ve yetkililerden gizleyerek yaptığını da düşününce gerçekten bu adamın Katie'yi nasıl bir takıntı haline getirdiğini anlayabiliriz. Üzücü bir diğer detaysa zindanın inşaatı sırasında oluşan çamur yığınlarında Katie'nin John'la oyunlar oynamış olması. Tamamen masum, yaşananlardan hiçbir fikri olmayan Katie, kabus gibi hayatında kendisine zarar vermeyeceğini düşündüğü tek insanla eğlendiğini sanıyordu. Oysa kendisi için özel olarak tasarlanan bir zindanın inşaatına yardım ediyordu. Yüzeyde dedektiflerin John Esposito üzerinde kurduğu baskı artarken yer altında Katie buradan kurtulmak için bir şeyler yapması gerektiğinin bilincindeydi. Henüz 9 yaşında olmasına rağmen buradan kaba kuvvetle kurtulamayacağının farkındaydı. Kurtulmak için tek şansı John'un zihnine girip onu manipüle etmekti ve o da tam olarak bunu yapacaktı. Katie önce televizyonun sürekli açık kalması için John'u ikna etti. Bu sayede haberleri takip edip soruşturmanın ne yönde ilerlediğine dair detayları basından öğrenebiliyordu. Dedektifler çemberi daralttıkça John panikliyor, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için bir yol arıyordu. John, Katie'ye ölü taklidi yapmasını, bir fotoğrafını çekip polis merkezine anonim bir şekilde göndereceğini söyler. Ancak küçük kız bunu kabul ederse polislerin onu aramayı bırakacağını ve sonsuza kadar burada John'un esiri olarak kalacağının farkındadır. Elbette John Katie'yi gerçekten öldürüp cesedinin fotoğraflarını isimsiz bir şekilde polise gönderebilirdi. Fakat bunu yapmadı. Bana sorarsanız ne kadar yakalanmaktan korksa da Katie bu adam için o kadar büyük bir takıntıydı ki küçük kızı öldüremedi. Sürekli polis ve medya tarafından takip edilen John Esposito bu psikolojik baskıya daha fazla dayanamaz ve avukatına Katie'nin nerede olduğunu bildiğini söyler. Avukat nerede diye sorduğundaysa küçük kızın duvarın arkasında olduğunu söyler. 13 Ocak 1993 günü John Esposito dedektifleri ve avukatını eve alır ve onlara zindanı gösterir. Katie Beers esaretinin 17. gününde nihayet kurtarılmıştır. John Esposito 27 Haziran 1994 günü Katie Beers'ı kaçırma suçundan ömür boyu hapse mahkum edilir ve 4 Eylül 2013 günü hücresinde ölü bulunur. Yapılan incelemeler sonucu ölüm nedeni doğal sebepler olarak belirlenir. Sel Ingilleri de 1994 yılında tutuklanır ve Katie Beers'a karşı işlediği istismar suçlarından dolayı cezalandırılır. 2009 yılında hapishanede hayatını kaybeder. Kurtarılışından kısa bir süre sonra Katie, koruyucu aile gözetimine teslim edilir. 2013 yılında Katie Beers, evli ve 2 çocuk annesi olduğunu, çok mutlu bir hayat yaşadığını açıklar. Katie ayrıca esaret altında geçirdiği günleri anlattığı bir de kitap yazar. Gelelim beni bu davada en çok üzen kısma. Bu küçük kızın bunları yaşamasına sebep olan annesi Marilyn ya da ona bakması gerekirken evde kölelik yaptıran Linda nasıl ceza almadan bu olaydan sıyrıldı bilmiyorum. Umarım yaptığım onca araştırmaya rağmen ben bu kadınların aldığı cezayı öğrenememişimdir. Çünkü bu kadar acıya sebep olup dışarıda özgürce yaşamaları gerçekten çok üzücü.
Bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilir, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.